Yıl 1968. Dünya Soğuk Savaş'ın etkisinde. İnsanlar Ay'a gitmeye hazırlanıyor. Tüm insanlık hedefini sonsuz uzay olarak belirlemişken bir adam, John Calhoun, laboratuvarında sessiz sedasız insanlığın kaderini etkileyebilecek bir deney başlatıyor. Şimdi gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Fareler için yapılmış devasa bir metal kutu. 2.7 metreye 2.7 metre. Yüksekliği 4.5 metre. İçinde ne mi var? Her şey. Bol yiyecek, temiz su, mükemmel ısı kontrolü, sınırsız yuva yapma malzemesi, hastalık yok, avcılar yok. Sanki fareler için yapılmış bir cennet. Calhoun bu ütopyaya 4 çift fare yerleştirir ve deney başlar. Fakat bu cennetin bir kuralı vardı. Buradan çıkış yoktu. Üstelik deneyin sonucu ne olursa olsun. Ve sonuç ne mi oldu? Muhtemelen insanlık medeniyetinin nasıl çökeceği ortaya çıktı. Gerçeği Bula hoş geldiniz. ...1917 yılında Tennessee'de doğan John Bumpus Calhoun eğitimini ve kariyerini biyolojik alanda ve daha spesifik olarak ekolojik davranış bilimi üzerine inşa eder. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle başlayan üretim ve büyüme çılgınlığı dönemlerinde Calhoun'un dikkatini daha önce pek az kişinin farkına vardığı bir sorun çeker. Anormal derecede yüksek bir hızla artan nüfus ve tüketim çılgınlığı. Calhoun, insanların bu üreme ve tüketim çılgınlığı dönemlerini incelerken, dünyanın kısıtlı kaynaklarından dolayı bu sürecin günün birinde sona ereceğini anlar. Ve bu durumda medeniyetimizden geriye ne kalacağını merak eder. Sosyoloji, psikoloji ve biyoloji alanları arasında bir köprü kurarak sıra dışı bir deneye başlama kararı alır. Fareler için bir ütopya yaratma deneyi. Şimdi sokakta 10 kişiye sorsak muhtemelen ezici çoğunluğu ekmek elden, su gölden yiyip, içip, eğlenmeyi en güzel yaşam tarzı olarak bize anlatırlar. Özellikle de genç nüfus. Kimseyi de eleştirmemek lazım. Sonuçta güzel dünyamızı keşfetmek, hayatın tadını çıkarmak lazım. Peki gerçekten bu yaşayış tarzı hayatın tadını çıkarmanızı sağlayacak mı? Soruyu daha spesifik bir hale getirmek istiyorum. Bu hayat tarzı sizi mutlu edecek mi? Bu soruya cevabınız evet mi? Emin olun başlangıçta muhtemelen zavallı fareler de böyle düşünüyorlardı. Fakat sonrasında olanlar tam bir felaketti. Ya fare ile insanın ne alakası var diye düşünenler olabilir. Fakat farelerin sosyal ve toplumsal yapıları, hiyerarşi sistemleri aslında insanların temel düzeniyle benzerlikler gösterir. İşte bu yüzden ne yazık ki fareler üzerinde bildiğimiz deneylerin dışında psikolojik ve davranış bilimsel pek çok deney de yapılır ki sonrasında bu veriler insanlar üzerinde de kullanılabilsin. İşte bu gerçeğin farkında olan Calhoun, 1947 senesinde Johns Hopkins Üniversitesi'nde araştırmalarını yaptığı dönemde üniversite dışında kendi deneylerini de yapmak ister. Komşusundan kendisine arazisinin kullanmadığı bölümünü deney için geçici olarak tesis etmesini rica eder ve yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda dev bir habitat oluşturur. Adını da fare şehri koyar. Yemek, su, avcılardan uzak, güvenli bir ortam. Bir fare daha ne ister ki değil mi? Bu cennetin tek kısıtlaması ise başta da dediğim gibi sınırlı bir alan içinde kurulmuş olmasıydı. Deneye 5 çift fare ile başlanır ve genetik çeşitlilik sağlanarak üremelerinin sürmesi sağlanır. Calhoun bu büyük alanın yaklaşık 5000 adet Norveç faresine ev sahipliği yapabileceğini hesaplar. Fakat nüfus artışı ilginç bir şekilde 150 olduğunda durmaya başlar. Daha da ilginç olanı ise farelerin bu koca alanı kullanmayıp daha ziyade çeşitli noktalarda kümeler halinde daha sosyal şekilde yaşamayı tercih etmiş olmalarıydı. Ve genelde de 12 fareden oluşan gruplar kuruyorlardı. Deney yaklaşık 2,5 sene boyunca devam eder ve sonuçları son derece ilginçtir. Tüm bu süre boyunca fare nüfusu asla 200'ü geçmez ve bunun da en büyük nedeni yavru farelerdeki yüksek ölüm oranıdır. Şimdi 2,5 sene size kısa gözükebilir ama bir fare doğduktan sadece 4 ila 6 hafta sonra cinsel olgunluğa erişir ve ortalama gebelik süresi ise 19 ila 21 gündür ve her doğumda 6 ila 12 arası yavru dünyaya getirir. Bir dişinin senede neredeyse 10 seferde doğum yapabileceğini düşünürseniz nüfusun 2,5 senede ne kadar dramatik artması gerektiğini anlarsınız. Ama dediğim gibi bu hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü anneler nedense bir yerden sonra yavrularıyla ilgilenmeyi kestikleri için çoğu ölmüştür. Calhoun bu olayın nedenini tam olarak çözemez ve deneyden 5 yıl sonra Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü'nde yeni görevine başlar. Bu yeni görev yerinde gözlerden uzak şekilde yeni deneyler de başlayacaktır ve Calhoun'un fareler ütopyası çok daha karanlık bir hal alacaktır.
Yeni ve gözlerden uzak tezisinde deneylerine yeniden başlayan Calhoun, yıllar içinde edindiği bilgilerden yola çıkarak fareler için çok daha uygun ütopyalar tasarlamaya başlar. Bunlardan ilki 4 ana bölüme ayrılmış dikdörtgen şeklindeki ütopyadır ve bu 4 bölüm 3 adet köprü ile birbirine bağlanmıştır. Tabii ki hepsinde yine sınırsız yemek, yeterli miktarda yuva ve iklim kontrolü mevcuttu. Deney başlar başlamaz çok kısa süre içerisinde işler son derece ilginç bir hal almaya başlar. Dişiler kendilerini 4 bölmeye eşit olarak dağıtmış olmalarına rağmen kimi erkekler baskın role girip kendi bölmeleri dışındaki yerlerde de üstünlük kurma savaşına girerler ve onlara karşı çıkan erkeklere şiddet uygularlar. Bu davranışın sonucu olarak dayak yiyen erkekler deneyde pasifler olarak nitelendirilirler ve gitgide alfalardan uzakta dişilerle birlikte gözlerden uzak yaşamaya başlarlar. Lakin ilginç bir davranış biçimi bu erkeklerde baş gösterir. Homoseksüellik ve panseksüellik. Kimi pasif erkekler alfa baskısından dolayı artık dişilere yanaşmayıp alfaya cinsel olarak yanaşmaya başlarlarken kimileri de tamamen üreme fonksiyonlarından elini eteğini çekerek bu denklemden kendilerini çıkarırlar. Bunun da en başlıca sebebi tabii ki alfaların şiddetinden ve baskısından kurtulmaktır. Tüm bu baskıcı yönetime rağmen deneyde farelerin yine kümelenmekten vazgeçmedikleri görülmeye başlanır. Özellikle yemek alanlarında farelerin tüm negatif olaylara rağmen yan yana geldikleri görülmeye başlanır. Artan nüfusun dişiler üzerinde de ilginç bir etkisi olur. Gitgide yuvalarına özen göstermeyi bırakırlar ve yavruları ile ilgilenmek yerine sosyal alanlardaki aktivitelere daha fazla ilgi göstermeye başlarlar. Bu hem yavru ölümlerini arttırdığı gibi hem de dişilerde annelik güdüleri yavruları olmasına rağmen bittiğinden dolayı alfa erkekler sert bir şekilde yeniden üremek için dişileri sıkıştırmaya başlarlar. Bir zamanlar yapılan çiftleşme ritüelleri yerini tabiri caizse tecavüzlere bırakır ve dişilerin daha da stresli şekilde anne olmalarına ve yavru ölümlerinin artışına sebep olur. İşte bu dikdörtgen ütopyada Calhoun 3 sıra dışı grup türediğini not almıştır. İlk grup homoseksüel ya da panseksüel denilen bozuk üreme ve cinsel dürtüleri olan grup. İkinci grup somnambulist denilen bu deneydeki tanım olarak Türkçe karşılığı şuursuz denilen grup. Bu fareler neredeyse hiçbir sosyal olaya karışmayan, kavgadan ve cinsellikten uzak duran, aktivite seviyeleri düşük şişko farelerden oluşmaktaydı. Üçüncü sıra dışı grup ise prober denilen hiperaktif gruptu. Cinsel anlamda dişi erkek ayırt etmeden sürekli üreme gayesinde olan, bunun yanında sürekli keşif halinde olup tam olarak ne yapmak istediklerini bilemeyen ve sık sık alfalardan dayak yemelerine rağmen bu huylarından vazgeçmeyen gruptu. İşte Calhoun'un resmi tabiriyle davranışsal çöküş dediği bu evreden sonra koloninin işi bitmişti. Çünkü artık anneler çocuklarına bakmayı neredeyse tamamen bırakmışlardı ve nüfusun çökmesinden sonra da deney sonlanmıştı. Calhoun'un makalesi Amerikan toplumunda büyük tartışmalara neden olur. Çünkü fareler için kurulan düzen, insanların kurduğu modern şehir hayatını çok büyük ölçüde yansıtmaktaydı. Ayrıca imkanlar ve teknoloji geliştikçe ortaya çıkan yeni akımlar ve aile düzeninden kopuk yeni nesil de Carl Rogers gibi dönemin psikologlarının makalelerinde insanların davranışlarının gitgide Calhoun'un deneyindeki farelere benzemesi beni geleceğimiz hakkında korku duymaya itiyor demeye sürüklemiştir. Bu aslında pek de şaşılacak bir durum değil. 1920'li yıllarda Amerika'da evlenme hızı oranları binde 14 seviyesindeyken boşanma hızı oranları binde 1.3 seviyesindeydi. Fakat 1960'lara gelindiğinde bu oranlar evlilikte binde 8'e düşerken boşanmalarda ise binde 2.5'a çıkmıştı. Bu arada bu oranlar bir yıl içinde yaşanan evlenme ve boşanma hızını bize gösteriyor. Yani 1960'ta o sene içinde her 1000 kişiden ortalama 8'i evlendi ve ortalama 2,5 kişi de boşandı demek oluyor. Bir de bunun yanında nüfusun psikolojik problem yaşama oranı 1920'lerde %1'den bile düşükken 1960'lara doğru gelindiğinde ise %10 seviyesine çıkmıştı. Ama daha durun, çünkü son deney henüz başlamadı. Ve onun sonuçlarını gördüğünüzde günümüzde aslında farelerden ziyade bizim nasıl bir çöküşün eşiğinde olduğumuzu daha iyi anlayacaksınız. Evren 25 deneyi aslında ondan önce yapılmış olan 24 deneyin son aşamasını ve nihai sonunu bize gösteren bir deney. Yıllar süren bilgi birikimiyle son deneyine başlayan Calhoun bu sefer tam anlamıyla bir şehir düzeni kurar. 2.7 metre kenar uzunluğu ve 4.7 metre yüksekliğe sahip kare şeklinde bir fare şehri.
Üstelik farelerin yaşaması için yuvalar günümüz yüksek apartmanları şeklinde bile tasarlanır. Sağlıklı 4 çift fare bu sonsuz gıda ve her türlü imkanın olduğu ütopyaya yerleştirilir. Ve ortalama her 55 günde bir nüfus katlanarak artmaya başlar. Birinci aşama yaklaşık 104 gün sürer ve bu süreçte fareler ortama adapte olup sosyal yapı oluşturur. Her şey yolundadır. İkinci aşama 315 gün sürer. Sömürü aşamasıdır. Fareler yer, içer, yüksek hızla ürerler. Fakat 315. güne gelindiğinde artık üreme hızı 55 günde 2'ye katlanmaktan 145 günde 2'ye katlanmaya düşer. Yani ciddi bir düşüş ortaya çıkmıştır. Ve tıpkı bir önceki dikdörtgen oda deneyindeki gibi çeşitli sıra dışı davranışlar gösteren fareler yavaştan toplumda yer almaya başlar. 560. günden itibaren durgunluk aşaması başlar. Önceki deneyler gibi garip bireyler artmıştır. Dayak yiyen pasif erkekler genelde birlikte takılmaya başlamışlardır ve kendi aralarında bile kavga eder olmuşlardır. Pasif dişiler binaların tepesinde erkeklerden uzak bir arada yaşamaya başlamışlardır. Alfalarda bile nüfus arttıkça yüksek stres belirtileri görülmeye başlar. Çünkü her yeni gelen potansiyel alfa nesliyle bitmek bilmez kavgalar başlamıştır. Ve yeni nesil alfalar, önceki alfa neslinin dişilerine cinsel saldırılar düzenlemeye ve hatta yavrularını öldürmeye başlarlar. Calhoun bu aşamanın sonunda sosyal düzenin tamamen bozulmaya başladığını yazmıştır. Nitekim bu yıkımı 600. günden itibaren başlayan ölüm dönemi takip eder. Bu dönemde artık kaostan dolayı iyice dengeleri bozulan fareler zar zor hayatta kalan yavrularını çok erken yaşlarda terk etmeye başlarlar. Ve bu sebepten gençler topluma adapte olamaz ve sosyal yapıda kendilerine yer bulamazlar. Bu neslin dişileri anne olsalar bile annelik içgüdülerinden koptukları için çocuklarına bakamaz hale gelmişlerdir. Bu sebepten ölüm oranı %96 seviyesine yükselir. Neslin erkekleri ise ilginç bir şekilde tertemiz tüylere ve son derece sağlıklı ve güzel bir görünüme sahiptirler. Fakat nedeni oldukça şaşırtıcıdır. Bu yeni nesil erkekler cinsel dürtüler taşımayan, pasif ve sadece yemek yiyip kendilerini temizlemek ile vakit geçiren narsist davranışlar sergilemekteydiler. Sadece yiyip içip uyuyup kendilerini temizliyorlardı. Başka hiçbir sosyal etkileşimleri yoktu. Nitekim Ütopya'daki son üreyen erkeğin 1780. günde ölmesiyle birlikte meşhur 25. evren deneyi de fare ütopyasının çökmesiyle tamamen biter gider. Daha da ilginci o hiçbir amaçları olmayan güzeller denilen fareleri düzgün işleyen topluluklara koysalar bile bir daha asla normal fare davranışları sergileyemedikleri için o kendi kabuklarına çekilmiş amaçsız halleriyle ölüp gitmeleriydi. Calhoun araştırmasını şu endişe verici sözleriyle bitirir. Farelerde bile bu tarz bir toplumsal çöküşün görüldüğü senaryolarda insan gibi kompleks bir canlının hayattaki amacını kaybetmesi, toplumdaki bireylerin kendilerine bir rol biçemeyerek kendilerini dışlamaları, izole etmelerinin aynı şekilde şiddeti ve toplumsal çöküşü tetikleyeceği aşikardır. Bu haldeki bireyler gerçeklik dediğimiz kavramdan o kadar kopmuş olacaklardır ki toplumdan yabancılaştıklarının bile farkına varamayacak hale geleceklerdir. İnsanın içini sıkan bir deney değil mi? Bu arada hayvanlara da yazık gerçekten. Bilimsel çalışmalar uğruna fare bile olsa bu canlıları bu denli cehennemvari senaryolara sokmak insaniyet namına bence utanç verici. Ama bu karanlık deneyin sonuçlarının aynısını ne yazık ki şu an biz de yaşıyoruz. Bunu da dramatize etmek için filan söylemiyorum. Gerçekten şu an Calhoun'un deneylerine göre insanlık deneydeki 4. evre olan ölüm evresine girmek üzere. Hatta belki de çoktan girdi. Çünkü dünyadaki üreme oranlarına baktığımızda anormal derecede bir düşüş gözükmekte. Özellikle de gelişmiş ülkelerde. Ama bu konunun detaylarına önümüzdeki hafta gireceğimiz için onu oraya bırakalım. Ya yok abartıyorsundur diyenler için biraz da acı istatistik verileri paylaşmak istiyorum. Hani size 1960'larda Amerika'da evlilik ve boşanma oranlarını vermiştim ya, o oranların günümüzdeki halleri sizce ne oldu dersiniz? Amerika'da yapılan her evliliğin %41'i boşanma ile bitiyor. Türkiye'de de bu oran %30'u aşmış durumda. Sadece ülkemizde nüfusun %77'si antidepresan kullanmakta. Bu oran Amerika'da ise %75 civarında. Ama oranın nüfusunun 334 milyon kişi olduğunu unutmayın. Yani toplumda çok ciddi bir psikolojik travma olduğunu anlamak zor değil. Fareler deyip geçiyoruz ama günümüzdeki insanlara bakın. Alfalar bizdeki kapitalist baronlar ya da illegal işler ile insanların hakkını gasp eden yozlaşmış kişiler ya da kurumlar.
Hakları yenilip dayak yiyenler ve sonsuz bollukta bile açlığa itilenler modern mavi yaka ve beyaz yaka sınıfı. Farelerdeki gibi bu baskı altındaki pek çok erkek ve kadın farelerin verdiği tepkiyi vererek ya aşırı derecede çok eşli bir yapıya sürüklenip önüne gelenle hem biseksüel hem normal ilişkiler yaşıyorlar ya da tamamen içine kapanıp insanlardan kaçınıp kendilerini pornoya ya da sosyal medyada sağını solunu açan tipleri izlemeye kaptırıyorlar. Bu sebepten de aldatma ya da çok eşlilik oranları akıl almaz düzeyde artıyor. Kadınlar ataerkil vahşi kapital düzende var olmak için erkekleşmeye başladılar. Bu da onlarda çeşitli duygusal kırılımların yaşanmasına ve kendilerine ne rol biçeceklerine karar verememe sorunu yaratmaya başladı. Bu arada bunu kadınlar çalışmamalı, evinde oturmalı, çocuk bakmalı manasında demiyorum. Kadınlar da tabii ki çalışacak, katkıda bulunacak. Ama erkeklerin kurduğu vahşi düzende baskının altında kalmamak için kendi duygusal yapılarından feragat ederek erkekleşerek çalışıyorlar. Ve bu gerçekten pek çok kadını yıpratıyor. Benzer şekilde erkekler de yoğun baskı ve yönlendirmeler ile feminenleşmeye başladılar. Kırılganlaşmaya başladılar. Bunu erkekler gitsin, barbar gibi sadece savaşsın, çalışsın, dırdır etmesin manasında da demiyorum. Tabii ki erkekler de duygusal varlıklar. Ama burada sorun cidden farkında olmadığınız yoğun, dolaylı psikolojik baskı ile ve bunun yanında gıdalarda bulunan hormonal dengenizi bozan kimyasallar ile yapılması. Ve bu da binlerce yıllık evrimden sonra erkeğin içsel dünyasında rolünü bulamama durumu yaratmaya başladı. Yanımızda birisi yere düşse, başına bir iş gelse, aman bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın diyoruz, umursamıyoruz. Farelere sonsuz gıda verdikleri gibi bizim de elimize bir telefon verdiler. Odamıza televizyon verdiler. Anca o boş programlar ile vakit öldürüyoruz. Sosyal medyadan sesimizi duyuruyoruz sanıyoruz ama bilmiyoruz ki orasını da bu adamlar sırf biz sokaklara dökülmeyelim diye kurdular ve botlar tarafından yönetiliyor. Kısaca biz farelere deney yaptığımızı sanıyoruz ama aslında kendi rezil sistemimizi anlamak için fareleri kullanıyoruz. Fakat ne yazık ki bu deneyde esas fareler bizleriz. Bilimsel başarılarıyla kıvanç duyacağımız insanlar sosyal medyada meyveye parmak sokan, kalçasını sallayan tipler kadar tanınmıyorlar, değer görmüyorlar. Lafa gelince bunları eleştiriyoruz ama aramızdan kaçı buna karşı hayatını değiştirdi? Neden biz çoğu YouTube programında insanlığa katkı sağlamış kişileri dinlemek yerine OnlyFans'ta ünlü olmuş kişilerin hayat hikayelerini dinliyoruz? Neden insanlara gerçekten faydalı bilgiler veren motivasyon konuşmacıların, felsefecilerin podcastleri yerine porno oyuncularının podcastleri gençlere dinletiliyor? Onlar da bunları neden dinliyorlar? Sürekli bu tarz içerikler neden karşımıza çıkarılıyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Neden birileri bizi Evren 25 deneyine soktu ve kendi kendimizi yok etmemizi bekliyorlar? İşte bu hem önümüzdeki hafta hem de sonraki hafta gelecek seri videolar ile neredeyse tamamen öğreneceğiniz bir bilgi olacak. Ve umuyorum ki biraz da olsa gözünüzü bazı acı gerçekleri açacak. Sonrasında hayatınızla ilgili seçim yapmak ise size kalacak. Evren 25 deneyi hakkında YouTube'da çok video var. Ama ben de serimin başlangıcı için özellikle tekrardan anlatmak istedim. Çünkü o deney şu an bize yaşatılıyor arkadaşlar. Deneyin raporunu ve konu hakkındaki kitapları açıklama kısmına bırakacağım. Lütfen okuyun, araştırın. İnsanları bir cendereye sokup onların ruhlarını, umutlarını ezmeye çalışan bu düzeni elimden geldiğince size anlatmaya devam edeceğim. Umarım insanlar bazı şeylerin farkına varır ve hayat denilen büyük armağanın kıymetini anlar. Yaşamın alışverişten, makam mevki yarışından, birbirimizin üzerine basmaktan ibaret olmadığını idrak ederler. Ve belki böyle günün birinde biz de bu pis deneyin denekleri olmaktan kurtulup mutluluğu bize reklamların belirttiği şekilde değil, kendi içimizde bulacağımızı anlarız. Dediğim gibi ben elimden geldiğince, bilgim yettiğince size bu konuda içerikler hazırlayacağım. Bu yolda birlikte yürümeye devam edelim. Bir sonraki hafta serinin 2. videosunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.